Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu tarçınlı öyle nefis bir çörek tarifi paylaşacağım ki eminim denediğinizde sizler de bayılacaksınız. Üzerindeki kremasıyla iştah kabartacak tarifimize dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı yoğurma kabına alıp şeker ve maya çözülünceye kadar 1-2 dakika karıştıralım. Sonrasında bir tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım çay kaşığı tuzu da ilave edip yumurta dağılıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Toplamda kullanacağımız 5,5 su bardağı unun birazını ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Kullandığınız una göre hamurun kıvamında ufak tefek farklılıklar olabilir. Benim yaptığım gibi unu kontrollü olarak eklemenizde fayda var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Gereğinden fazla un ekleyerek hamuru sertleştirmeyelim. Toparladığımız hamurun üzerine önce streç filmle kapatalım. Ardından temiz bir örtü örtüp yarım saat kadar mayalanması için bekletelim. Biz de bu sırada rendelediğimiz havuçları tavaya alıp üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Havuçlar diriliğini kaybedinceye kadar soteleyelim. Ben şu anda bu tarif için 3 tane orta boy havuç kullanıyorum. Elinizdeki havuçların büyüklüğüne göre sayıyı ayarlayabilirsiniz. Yumuşadıktan sonra havuçları ocaktan alıp soğuması için bekletelim. Şimdi mayalanan hamurun üzerine açalım ve soteleyip soğuttuğumuz havuçları hamura ilave edelim. Havuçlar hamura homojen bir şekilde dağılıncaya kadar birkaç dakika daha yoğuralım. Havuçları ekleyince hafif ele yapışan bir hamur olabilir ancak endişelenmeyin, un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Hamurumuz artık hazır. Şimdi tezgaha alıp bir bıçak veya hamur kesiciyle 24 parçaya keselim. Ardından hamurları tekrar beze yapmaya bile uğraşmadan önceden eritip soğuttuğumuz tereyağına, daha sonra da esmer şeker ve tarçın karışımına bulayalım. Her tarafını tarçın ve şekere buladığımız hamurları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine bitişik şekilde sıralayabiliriz. Ben şu anda bu şekilde bir baklava tepsisi kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. En son üzerlerine tekrar hafifçe bastırdığımız çörekleri önceden 200 dereceye ısıttığımız fansız ayardaki fırında 25 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda güzelce kabaran ve kızaran çörekleri fırından alalım. İlk sıcaklığının çıkması için 5-10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra üzerlerine labne peyniri, pudra şekeri ve tereyağını çırparak hazırladığımız sosu sürelim. Fırından çıktığı anda evimiz gibi tarçın kokuları saracak, dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık nefis bir tarif hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şöyle hemen birini bölerek size içini de göstermek istiyorum. Yedikçe yemek isteyeceğiniz, lezzetine çok güvendiğim bir tatlı tarifi, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.